Dünyanın en kısa ve en basit görünen ama hala net bir şekilde nasıl cevaplanacağı bilinemeyen sorularından birisi de "Ben kimim?" sorusudur. Kişilik özellikleri, yetenekler, sevilen ya da sevilmeyen şeyler, inançlar, ahlaki kodlar ve sizi motive eden her şey kimliğe katkıda bulunur. Bunların sizin tarafınızdan nasıl yorumlandığı benlik algısı ile ilgilidir. Benliğin nasıl algılandığı ise yaşam biçimini, tercihleri, bu hayatta yürünen yolun rotasını belirleyen bir durum. Hadi o zaman bu rotayı daha detaylı bir şekilde inceleyelim. Birisi "Siz kimsiniz?" diye sorduğunda ya da kendinize "Ben kimim?" diye sorduğunuzda vereceğiniz cevabı bir düşünün. Muhtemelen ilk önce adınızı söylersiniz, sonra belki kaç yaşında olduğunuz, nereli olduğunuz, ne iş yaptığınız gibi sizi tanımlayan belli başlı ögeleri söylersiniz. Benlik, en basit ifadeyle bireyin kendini algılama, özelliklerini, inançlarını ve amacını düşünme ve görme biçimidir. Yani kendine dışarıdan, sanki bir başka kişi gibi baktığında, bütünsel anlamda gördüğüdür, bireyin farklı alanlarda kendisi hakkında ne düşündüğü bir araya gelerek genel benlik algısını oluşturur. Örneğin, "Ben iyi bir arkadaşım, ben öfkeli bir insanım, ben akademik alanda başarılı olabilirim ama iş hayatında zorlanırım" gibi kişinin kendisiyle ilgili inanç ve görüşleri benlik algısının bir parçasıdır. Benlik algısı, daha gençken ve hala kendini keşfetme, kimlik oluşturma sürecinden geçerken daha değişken olma eğilimindedir. Yaşlandıkça ve kim olduğumuzu ve bizim için neyin önemli olduğunu öğrendikçe, benlik algısı da değişir ve gelişir. Kendimizi nasıl algıladığımız çok önemlidir. Çünkü içsel pusulamız olan bu algı, duygularımızı, düşüncelerimizi, tutumlarımızı, davranışlarımızı, hayatı yaşama şeklimizi doğrudan etkiler. Kendimize duyduğumuz güven, saygı, şefkat ve sevgi kendimizi nasıl bir birey olarak ele aldığımıza göre değişir. Sosyal dünyada var olmak, çok temelde kendimizi ve başkalarını bilmemiz anlamına gelir. Kimilerine göre insanı hayvandan ayıran en önemli özellik refleksif düşünme, yani kendimiz üzerine düşünebilme yeteneği. Öyle ki "Ben kimim, nasıl bir kişiyim, hayatta ne yapmak istiyorum, insanlar beni nasıl görüyor" gibi sorular çerçevesinde kendi kendimiz hakkında düşünüp değerlendirmeler yapabiliyoruz. Tıpkı başkaları için yaptığımız gibi. İnsanların bir benliği olduğu düşüncesi, insanın uzun bir tarihi olduğu göz önüne alındığında görece yenidir. 16. yüzyıldan önce, insanlar bugün kavramlaştırdığımız şekilde bir benlik düşüncesine sahip değillerdi. İnsanlar yaşadıkları toplumun bir parçası olarak, toplumsal konumlarına bağlı aile, yaşanılan yer olarak tanımlanırlardı ve zaten bundan fazlasına da ihtiyaç duyulmazdı. Daha da önemlisi, bugün anladığımız anlamda insanın içinde bir yerlerde bir benliği olduğu fikri yoktu. Yani görünenin arkasında bir şey aramak gerekmiyordu. İnsanlar arzu, ümit ve beklentilerini öteki dünyaya bırakmak yerine bu dünyada gerçekleştirmek için çaba harcamaya başlamışlardı. İnsana çiçeklerden ya da bitkilerden ayıran yegane özelliği, her bir bireyin ayrı ayrı potansiyelinin kendine özgü ve biricik olması. Bu nedenle de herkesin potansiyeli ve gerçekleştirebilecekleri, yani özü birbirinden oldukça farklı. İnsanı iyi ya da kötü yapan şey, benliğinin farkında olmaması, kendini yeterince iyi tanımaması ya da çevresel koşulların potansiyelini gerçekleştirmesi için uygun olamamasından kaynaklanıyor. Bu nedenle de kişinin kendini gerçekleştirebilmesi ancak özünün farkında olması ve benliğini çevresel koşullara uyumlu olacak şekilde düzenleyebilmesiyle mümkün. Bu da ideal benliğin olmak istediğimiz ile, gerçek benlikle yani şu an olduğumuz benlikle tutarlı olması anlamına geliyor. Benlik, kişilik ya da öz olarak değişimli kullanılabilen bu terim, en derinimizi, bizi diğer her şeyden farklı kılan şifremizi, ruhumuzu ifade eder. Benlik her ne kadar çevresel koşullardan fazlasıyla etkileniyor olsa da, her bireyin olayları algılama ve yorumlama şekli farklı olduğu için, aynı durumun ya da olayın farklı benlikler üzerindeki etkisi birbirinden çok farklı olabilir. Benlik gelişimini etkileyen en önemli iki çevresel faktör, çocukluk deneyimlerimiz ve çevremizdekilerin bizimle ilgili değerlendirmeleridir. İnsan olarak bizler, benlik algımızla ve ideal benliğimizle tutarlı duygular, davranışlar ve deneyimler oluşturmaya çalışıyoruz. Bu nedenle gerçek benliğimiz ve ideal benliğimiz birbirine ne kadar yakınsa, öz değerimiz, öz saygımız, öz sevgimiz ve özgüvenimiz de bir o kadar yüksek oluyor.
Bunun aksine, deneyimlerimizin bir kısmı bizim için kabul edilemezse ya da gerçek benliğimizi reddediyorsak, ideal benliğimizin ve gerçek benliğimizin tutarsızlığa girmesi kaçınılmazdır. Özgüvenimiz ve özdeğerimiz, çok erken yaşlarımızda ebeveyn figürlerimizle kurduğumuz iletişimle şekillenir ve sonrasında da sosyal ağımıza eklenen diğer insanların hakkımızdaki değerlendirmeleriyle değişmeye ve dönüşmeye devam eder. Benliğimiz, tüm yaşamımız boyunca başkalarının bizimle ilgili olumlu tutumlarına ve kendimize değer vermemize ihtiyaç duyar. Kendimiz hakkında nasıl düşündüğümüz, öz değerimizle ilgili duygularımız hem psikolojik sağlığımız hem de yaşamdaki hedeflerimize ve tutkularımıza ulaşmamız, dolayısıyla kendimizi gerçekleştirebilmemiz için oldukça önemlidir. Kendimize değer verdiğimizde yaşamda karşımıza çıkan zorluklara bağlı olmaksızın özgüvenimiz ve kendimizle ilgili olumlu duygularımız her zaman varlığını korur, zor insanlardan, zor durumlardan, zor duygulardan kaçmadan cesurca yüzleşebiliriz. Özdeğeri düşük bir insan olduğumuzdaysa, aksine sürekli olarak yaşamın zorluklarından kaçma eğilimi gösterir, yaşamda üzgün olabileceğimiz ya da her şeyin yolunda gitmediği zamanlar olabileceği gerçeğini reddeder, diğer insanlara karşı sürekli benliğimizi savunma durumunda oluruz. Benliğin bir diğer temel ihtiyacı olan pozitif tutum, sosyal ilişkilerimizde başkaları tarafından değer görmeyi, saygı duyulmayı, ilgi ve sevgiyle yaklaşılmayı içerir. Ancak bu pozitif yaklaşımın koşullu ya da koşulsuz olması, benliğin gelişimini farklı etkileyebilir. Koşulsuz pozitif tutum, ebeveynlerimizin ya da hayatımızda bizim için değerli olan insanların, bizi sadece biz olduğumuz için sevmeleri ve kabul etmeleridir. Bizi koşulsuzca seven ve kabul eden insanlar hatalarımıza, eksikliklerimize ya da kusurlarımıza bağlı olmaksızın, yaşamımız boyunca bizi sevmeye devam eder. Bu nedenle böyle insanlarla çevrelendiğimizde, hata yapma ve yeni şeyler deneme özgürlüğümüz, kusurlu olma alanımız kendiliğinden yaratılmış olur. Tam tersine, başkalarından gördüğümüz sevgi, kabul koşullu olduğunda ise davranışlarımız, duygularımız ya da tutumlarımız başkalarından gördüğümüz sevgiyi ve kabulü belirler. Bu nedenle öz saygı, öz şefkat, özdeğer, özgüven gibi özümüzü oluşturan kavramlar üstüne çalışmadan önce, şu an olduğumuz kişiyi ve olmak istediğimiz kişiyi çok iyi tanıyıp anlamamız gerekiyor.